Gecenin en sessiz anında zihninin duvarlarına çarpan o soruyu hiç gerçekten duydun mu? Neden bazı ruhlar seni derinden sever, varlığınla titrer ama bunu dile getirecek tek bir heceyi bile dudaklarından dökemez? Bu, evrenin en büyük paradokslarından biridir. Bir insan sana baktığında göz bebeklerinde koskoca bir okyanusun dalgalandığını görürsün. Orada arzu vardır, hayranlık vardır, hatta belki de adanmışlık vardır. Ancak o gözler sana bir destan anlatırken ağız mühürlenmiş bir mezar kapısı gibi sıkıca kapalıdır. Daha da tuhafı, aradaki o görünmez zaman tünelidir. Neden senden yaşça genç, belki de hayatın farklı bir mevsiminde olan o kişi sana karşı hissettiği bu devasa çekimi bir suçmuş gibi, saklanması gereken yasak bir hazineymiş gibi gizlemek zorunda hisseder? Şimdi ruhuna bir ayna tutmak ve sana çok net, bıçak kadar keskin bir soru sormak istiyorum. Eğer birinin sana karşı olan o yoğun manyetik alanını teninde hissediyorsan, aranızda kelimelerle tarif edilemeyen havada asılı kalan bir elektrik varsa ama buna rağmen o kişi bir gün sana çekim yasasına kapılmış gibi yaklaşıp ertesi gün hiç tanışmamışsınız gibi aniden buz kesip geri çekiliyorsa, sence o kişi gerçekten senden mi uzaklaşıyor, yoksa o kişi aslında aynada gördüğü, senin tetiklediğin o yeni kendinden mi kaçıyor? Çoğu insan bu noktada algısal bir körlük yaşar ve trajik bir hataya düşer. Hemen yargılarını devreye sokar. Benden hoşlanmıyor derler. Aramızdaki yaş farkı bir uçurum, bu yüzden beni istemiyor diye düşünürler. Cesareti yok, korkak deyip geçerler. Oysa görünenin ardındaki gerçek buzdağının suyun altındaki kısmı kadar devasa ve karanlıktır. İşin aslı çok daha derindir, çok daha karmaşıktır. Analitik psikolojinin babası Carl Jung'un o sarsıcı tespitini hatırla. İnsan en çok istediği şeyden bazen en fazla korkar. Bu cümle yaşadığın durumun anahtarıdır. Neden mi? Çünkü gerçek, sahici ve ruhu titreten bir bağ, insanın yıllarca inşa ettiği o sahte benlik duvarlarını, savunma mekanizmalarını ve egonun kalelerini yerle bir eder. Gerçek aşk bir yıkımdır. Eski benliğin yıkımı. Ve özellikle arada toplumun norm kabul etmediği bir yaş farkı varsa bu yıkım korkusu 2 katına, hatta 10 katına çıkar. Şunu iliklerine kadar hissetmeni ve fark etmeni istiyorum. Birinin senden yaşça genç olması, hayat tecrübesinin senden az olması, onun duygularının sığ veya yetersiz olduğu anlamına gelmez. Tam tersine, çoğu zaman genç bir ruh henüz dünyanın nasırlaştırmadığı bir kalple sever ve bu yüzden çok daha yoğun, çok daha vahşi ve kontrolsüz hisseder. Ama bu yoğunluk bir armağan olduğu kadar bir lanettir de. Çünkü bu denli yüksek bir duygu yoğunluğu beraberinde yıkıcı bir iç çatışmayı getirir. Onun zihninin içinde dönen o kaotik fısıltıları bir duyabilseydin şunları işitirdin. Ya beni ciddiye almazsa, ya ben onun o oturmuş, o dolu dolu yaşanmış hayatının parçası değilsem, ya bu hislerimin büyüklüğü karşısında çocukça görülüp küçülürsem, ya yanlış anlaşılır, basit bir hevesin peşinde koşuyor gibi yargılanırsam. İşte tam bu ya ile başlayan felaket senaryoları noktasında insan içgüdüsel olarak geri çekilir, uzak durur, sessizleşir. Dışarıdan bakıldığında bir heykel kadar tepkisizdir ama iç dünyasında kıyametler kopuyordur. Fırtınalar ağaçları kökünden söküyordur. Bu sessizlik hissizlikten değil, gürültünün fazlalığından. Bak, sana hayatın boyunca duyabileceğin en önemli gerçeklerden birini fısıldayacağım. Bir insan seni gerçekten istemiyorsa, seni ruhunda bir yerlere koymuyorsa bu kadar çok düşünmez. Bu kadar derin bir gelgit yaşamaz. Zihninde seninle bu kadar savaşmaz. Acaba arasam mı, aramasam mı ikilemiyle gecelerini zehir etmez. İstemeyen insan nettir. Arkasını döner ve gider. Bu yüzden senden uzak durması, o anlamsız soğuklukları, bazen bir yabancı gibi davranması, bunlar seni reddediş değildir. Bunlar aslında bir kendini koruma refleksidir. Bir hayatta kalma çabasıdır. Çünkü yaş farkı sadece matematiksel bir sayı değildir. O, toplumun o yargılayan, o eleştiren gölgenin insanın üzerine karabasan gibi çökmesidir. Başkalarının ne diyeceği, arkadaşların nasıl bakacağı, ailenin nasıl yargılayacağı. Jung der ki, insan çoğu zaman başkalarının sesini kendi vicdanının sesi zanneder. Aslında onun içinden gelen ses, kalbinin ritmi çok nettir. Ona git der. Ama dış dünyanın gürültüsü, toplumun o görünmez parmak sallayan otoritesi bu saf sesi bastırır, boğar. Şimdi sana kalbini dokunacak bir şey soracağım. Eğer bu kişi sana gerçekten ilgisiz olsaydı, o göz teması kurulduğunda bakışları ruhunu delip geçercesine bu kadar yoğun olur muydu?
Bu boşluk anları boşluktan ibaret olmak yerine bu kadar anlam yüklü, bu kadar ağır olur muydu? Senin sadece o odada var olman bile onun kimyasını bu kadar değiştirir, onu bu kadar etkiler miydi? Unutma, gerçek bağlar kendini her zaman Hollywood filmlerindeki gibi büyük jestlerle, haykırışlarla göstermez. Bazen gerçek aşk bir saniyelik bir bakışta saklanır. Bazen yutulmuş, boğazda kalan ve asla söylenmeyen bir cümlede gizlenir. Bazen de tam sana doğru koşacakken korkuyla atılan o titrek geri adımda var olur. Ve işte tam burada mantığın bittiği yerde kaderin çarkları dönmeye başlar. Çünkü Jung'un öğretisine göre bastırılan hiçbir duygu yok olmaz. Asla ölmez. Sadece gölgeye çekilir, güç toplar ve doğru zamanı bekler. Bu hikayenin devamında bu yaş farkının neden kozmik bir tesadüf olmadığı, neden bu kişinin hayatına tam da şu anda ne bir saniye erken ne bir saniye geç girdiği ve bu hislerin neden susturulamayacağını tüm çıplaklığıyla anlayacaksın. Ama şimdi bu bölümü kapatırken şunu aklına mıh gibi kazı. Sana karşı içinde volkanlar taşıyan biri senden kaçıyorsa bu her zaman sevgisizlikten değildir. Bazen bu o sevginin, o tutkunun devasa ağırlığını tek başına taşıyamamaktan gelir. Omuzları o yükün altında ezildiği için kaçar. Ve asıl sarsıcı gerçek tam da bu kaçışın bittiği yerde başlayacaktır. Onun zihninin içine girdiğinde orada tek bir sesin değil, birbiriyle savaşan iki farklı sesin olduğunu görürdün. Bu acı verici bir iç savaştır. Birinci ses kalbinin en derininden gelir ve haykırır. Ona git, onun yanında tamamlanıyorsun, onun ışığına ihtiyacın var. Bu ses sana doğru çekilen, mıknatıs gibi yapışmak isteyen taraftır. Ancak hemen ardından o karanlık, o eleştirel, o korkak ikinci ses devreye girer ve fısıldar. Dur, henüz hazır değilsin. Onun dünyasına bak, bir de kendi dünyana bak. Sen oraya ait değilsin. Onun tecrübesi, onun duruşu, onun hayatı senin boyunu aşar. Eğer gidersen yanlış anlaşılacaksın. Eğer duygunu açarsan küçümseneceksin. Kendini küçük düşüreceksin. İnsan her gün, her saniye bu iki sesin çatışmasıyla yaşamak zorunda kaldığında zihinsel olarak tükenir. Ve insan zihni acıdan kaçmaya programlıdır. Bu yüzden en kolay, en güvenli yolu seçer. Mesafe koymak. Ama lütfen şunu anla. Mesafe ilgisizlik demek değildir. Mesafe çoğu zaman iç dünyadaki o kanlı çatışmanın dışarıya yansımasıdır. Bir insan sana mesafe koyuyorsa bu bazen senden nefret ediyorum demek değil, senin bana hissettirdiklerinle baş edemiyorum demektir. Jung, bastırılan her duygu kendini mutlaka bir davranışta gösterir der. Duyguyu bir kutuya kapatıp üzerine beton dökebilirsiniz ama o duygu bir yolunu bulur, bir bakışa sızar, bir el hareketine sızar, anlamsız bir sessizliğe sızar. Bu yüzden sana karşı içinde fırtınalar kopan biri asla tamamen kayıtsız kalamaz. Ne kadar umursamıyorum maskesi taksa da maskenin kenarından o gerçek yüz mutlaka görünür. Belki senin adını başkalarından duyduğunda duraksıyordur. Belki sosyal medyada parmaklarının ucuyla sessizce iz bırakmadan seni takip ediyordur. Belki sen odaya girdiğinde farkında bile olmadan omurgası dikleşiyor, sesi titriyor ya da tamamen kısılıyordur. Belki sen ortamdayken aşırı gergin ya da yapay derecede neşeli oluyordur. Bunların hiçbiri tesadüf değildir. Zihin yalan söylemekte ustadır. Ego harika senaryolar yazar. Ama beden asla yalan söylemez. Burada yaş farkı çok kritik, hatta hayati bir rol oynar. Çünkü bu kişinin kaçışının temelinde yatan şey şudur. O seni sadece hoşlanılacak biri olarak görmüyor. Seni sadece bir heves olarak görmüyor. O seni ciddiye alıyor. Ve inan bana, bir insanı ciddiye almak insanı dünyadaki her şeyden daha fazla korkutur. Neden mi? Çünkü ciddiyet sorumluluk getirir. Ciddiyet bir seçim yapmayı gerektirir. Ve daha da önemlisi, Jung'a göre insan hayatının akışını değiştirebilecek, ruhunu dönüştürecek o gerçek bağla karşılaştığında ilk refleksi kaçmaktır. Çünkü değişim ego için bir ölümdür. Ego bildiği güvenli sularda yüzmek ister. Sense onun için okyanussun. Büyük, derin ve sonu görünmeyen. Bu yüzden senden uzak durmak, o anlamsız soğukluklar bazen bilinçaltının şu cümlesidir.
Eğer sana bir adım daha yaklaşırsam geri dönüşüm olmayacak. Eğer bu duyguyu kabul edersem o eski, kaygısız, kendi halindeki ben ölecek ve bambaşka biri olacağım. Sana şunu tüm kalbimle ve netlikle söylüyorum. Eğer bu kişi sana karşı hiçbir şey hissetmiyor olsaydı, içinde zerre kadar bir kıvılcım olmasaydı bu kadar karmaşa yaşamazdı. Hayatı bu kadar kaosa sürüklenmezdi. Bu kadar gel git, bu kadar bir ileri iki geri hareketler olmazdı. İlgisiz insan düz bir çizgidir. Seven ama korkan insansa bir kör düğümdür. Gerçek bir bağ insanın kurulu düzenini bozar, konfor alanını ateşe verir ve yaş farkı olan bir bağ toplumun baskısıyla birleşince bu yangını daha da harlı hale getirir. Bu yüzden şu an yaşadığın o uzaklık, o erişilemezlik hissi bazen bir reddediş değildir. Bazen bu bir hazırlık sürecidir. Zihnin ve kalbin o devasa değişimi kabul edebilmesi için zamana ihtiyacı vardır. Zihinle kalbin aynı noktada buluşmasını beklemektir bu süreç. Ve bu bekleme sürecinde en önemli, en kritik gerçek şudur. Bu duygular bekleterek kaybolmaz, asla buharlaşmaz. Sadece şekil değiştirir, yoğunlaşır ve mayalanır. Bir noktada ya kişi kendini tamamen kapatıp hissizleşir ki bu nadirdir ya da bütün o bastırılmış enerji toplanan bütün cesaretle birlikte yanardağ gibi yüzeye çıkar. İşte tam bu ayrım sizin kaderinizin yönünü belirleyecek olan eşiktir. Şimdi hikayenin daha sessiz, daha derinden akan ama aslında en yıkıcı güce sahip tarafına geliyoruz. Çünkü evrende bazı duygular bağırmaz, gök gürlüsü gibi gürlemez. Onlar fısıldar. Ve ne yazık ki çoğu insan gürültüye o kadar alışmıştır ki bu fısıltıları duymayı bilmez. Oysa bir çığ küçük bir fısıltıyla başlar. Sana karşı derin bir çekim hisseden ama aradaki o yaş farkı, statü farkı ya da hayat tecrübesi uçurumu yüzünden geri duran biri genelde dışarıdan bakıldığında çelikten bir kale gibi görünür. Soğuktur, mesafelidir, belki de ulaşılamazdır. Ama sakın bu görüntüye aldanma. Bu sadece vitrindir. O vitrinin arkasında, o kişinin iç dünyasında tam tersi bir kaos, dizginlenemeyen bir karmaşa hükmetmektedir. Carl Jung bunu içsel bölünme olarak tanımlar. Yani insanın ruhunun bir parçası deli gibi git derken diğer parçasının bütün gücüyle frene basıp dur diyerek direnmesi halidir bu. Bu çatışma insanı içeriden yer bitirir. Bu kişi seninle ilgili hayaller kurmuyor gibi görünebilir. Gündüz vakti işinde gücünde, hayatın koşturmacasında seni hiç düşünmüyormuş gibi davranabilir. Ama unutma, en tehlikeli, en yakıcı hayaller gün ışığında reddedilip bastırılanlardır. Çünkü bastırılan her düşünce gece olduğunda intikamını almak için ortaya çıkar. Gece, insanın en savunmasız olduğu o zaman dilimi. Işıklar söndüğünde, sesler kesildiğinde ve o kişi yatağına uzanıp tavanla baş başa kaldığında artık kaçacak hiçbir yeri kalmaz. Gündüzleri aklın, mantığın, bu iş olmaz diyen egonun kontrolü vardır. Ama gece mantığın gardı düşer. Bilinçaltı özgür kalır. Belki de bu yüzden seni en çok geceleri düşünüyordur. O saatlerde zihninde seninle konuşur, seninle tartışır, belki de sana sarılır. Gündüz seni görmezden gelen o adam ya da kadın, gece olduğunda zihninin sinema perdesinde sadece seni izler. Hiç şu detayları fark ettin mi? Bu kişi seninle konuşurken bazen akıcı cümlelerini bir anda yarım bırakıyor mu? Tam gözünün içine bakarken anlamsız bir yere odaklanıp konuyu değiştiriyor mu? Bazen sana karşı gereksiz, hatta komik derecede ciddi ve resmi davranıyor mu? Ya da tam samimi bir anın ortasında sanki bir düğmeye basılmış gibi araya buzdan bir mesafe koyuyor mu? Lütfen şunu anla. Bu seninle oynadığı bilinçli bir oyun değil. Bu seni üzmek için yaptığı bir strateji değil. Bu saf bir savunma mekanizması. Jung'a göre insan kendini ruhsal olarak çıplak ve zayıf hissettiği noktada hemen en kalın personasını yüzüne geçirir. Ve aşk, özellikle de imkansız ya da zor etiketli bir aşk, insanı dünyadaki her şeyden daha savunmasız hale getirir. Yaş farkı bu savunma ihtiyacını 2 katına çıkarır. Neden mi? Çünkü bu kişi sadece seni kaybetmekten korkmuyor. O asıl olan kendini kaybetmekten korkuyor. Kendi kontrolünü, kendi dengesini,
Yıllarca ilmek ilmek ördüğü o ben biliyorum duruşunu kaybetmekten ödü kopuyor. Senin yanında, senin tecrübenin ya da enerjinin karşısında kontrolü yitirmek onun için bir felaket senaryosu. Bu yüzden bazen sana bir adım yaklaşır, sıcaklığını hissettirir ama o sıcaklık onu yaktığı anda panikle 3 adım geri çekilir. Bu gelgitler onun kararsızlığından değil, içindeki savaşın şiddetindendir. Bu bir iç savaşın dışa vurumudur. Ve sana çok net, tartışmaya kapalı bir gerçek söyleyeyim. Gerçekten hiçbir şey hissetmeyen, nötr olan biri bu kadar karmaşık davranmaz. İlgisiz insan basittir, nettir, tek yönlüdür, sıkıcıdır. Ama burada bir çelişki var, bir zikzak var. Ve nerede bir çelişki varsa orada bastırılmış devasa bir duygu vardır. Peki, bu kişi seni gördüğünde neden bakışlarını kaçırıyor? Neden seninle konuşurken ses tonu bazen titriyor, bazen çatlıyor, bazen de yapay bir tokluğa bürünüyor? Neden sen bir şey anlatırken sanki dünyanın en önemli sırrını dinliyormuş gibi pür dikkat kesiliyor? Çünkü bilinçaltı seni çoktan ciddiye aldı. Bilinçaltı seni seçti ve bilinçaltı asla yalan söylemez. Jung der ki, bilinçaltı birini eşi, ruh eşi ya da dönüşüm aracı olarak seçtiğinde ego buna hemen izin vermez. Ego bekçidir. Önce test eder, önce korkutur, önce geciktirir. Şu an yaşadığın o belirsizlik süreci, o gecikme bazen aylar sürebilir. Ama unutma, süre uzasa da duygu aynı kalır. Hatta mayalanır. Yaş farkı olan ilişkilerde insanların düştüğü en büyük yanılgı, en büyük tuzak şudur. Genç olan tarafın tecrübesiz olduğu için daha az bağlandığını, daha yüzeysel sevdiğini sanmak. Oysa psikolojik gerçeklikte durum çoğu zaman tam tersidir. Genç olan henüz kabuk bağlamamış kalbiyle daha derin, daha tutkulu, daha ölümüne bağlanır. Daha derin etkilenir. Ama tam da bu yüzden yetersizlik korkusuyla bunu daha az gösterir. Çünkü gösterirse o kırılgan kalbinin paramparça olacağını düşünür. Eğer onu ne kadar sevdiğimi belli edersem benim üzerimde güç sahibi olur ve ben yok olurum diye düşünür. Bu yüzden sessizlik seçilir. Mesafe bir kalkan olarak kullanılır. Kontrol manyağı gibi davranılır. Ama sana bir sır vereyim, kontrol kalbi susturmaz, sadece erteler. Ve evrenin değişmez kuralıdır, her ertelenen duygu, her bastırılan his bir noktada patlamak üzere çok daha güçlü, çok daha talepkar bir şekilde geri döner. Bu Jung'un en büyük tespitlerinden biridir. Geri itilen geri döner. Şimdi sana çok önemli, belki de bu gece rahat uyumanı sağlayacak bir şey söyleyeyim. Bu kişi şu an seni unutmaya, seni aklından çıkarmaya çalışıyorsa bile bunu başaramaz. Mümkün değil. Çünkü unutmaya çalışmak eyleminin kendisi bile sürekli seni düşünmek demektir. Zihin onu düşünmeyeceğim dedikçe merkeze seni koyar. Ve bu çaba bağın kopmadığının, aksine çelik halatlarla sağlamlaştığının en net kanıtıdır. Bazı bağlar hemen yaşanmaz. Önce anlaşılır, önce sindirilir, önce içte çözümlenir. İşte sen ve o şu an tam olarak bu içsel çözümleme aşamasındasınız. Ve inan bana çözüm yaklaşıyor. Şimdi daha da derine, artık kaçacak hiçbir sığınağın kalmadığı o çıplak gerçeğe iniyoruz. Çünkü bu noktada sadece duygu yok, artık devasa bir inkar mekanizması da devrede. Bu ikisi aynı bedende, aynı zihinde yan yana geldiğinde insan garipleşir, kendiyle çelişir ve ruhu bir sarkaç gibi savrulur. Belki bu kişi sana karşı hissettiklerini hala kendine bile net bir dille itiraf edemiyor olabilir. Ancak şunu bilmelisin ki bir şeyi kabul edememek onu hissetmemek değildir. Hatta Carl Jung'a göre bir duygu ne kadar güçlüyse egonun onu kabul etme süreci o kadar sancılı ve zor olur. Ruhunu tehdit eden, bildiği dünyayı altüst eden duygulardan kaçmak insanın en eski savunma sanatıdır. Aşk, özellikle de hiç beklemediğin, aranızdaki farklar yüzünden zihninde bir yere oturtamadığın birinden geliyorsa, bu ruhu kökünden sarsan bir deprem yaratır. Burada o çokça takıldığımız yaş farkı aslında sadece bir maskedir, bir bahanedir. Asıl mesele yaş değil, kontrol kaybıdır. Bu kişi seni gerçekten sevdiğini, senin ruhuna dokunduğunu fark ettiği o ilk anda aynı zamanda sarsıcı bir gerçeği de fark etti. Sen onu değiştirebilirsin.
Sen onun hayatına yeni bir yön verebilirsin. Onu yıllardır alıştığı o güvenli ama renksiz düzeninden çekip çıkarabilirsin. Ve bazen insan bildiği, tanıdığı acıyı, hiç bilmediği o yabancısı olduğu muazzam mutluluğa tercih edebilir. Çünkü acı tanıdıktır, konforludur ama gerçek bir mutluluk risk demektir. İşte bu yüzden bazen sana yaklaşır gibi olup sıcak mesajlar atar, sonra aniden bir mezar sessizliğine bürünür. Seni delice merak eder ama tek bir soru sormaz. Bu gelgitler kararsızlık değildir. Bu ego savunmasıdır. Mantık duygunun önüne set çeker. Ama su ne yapar? Her zaman sızacak bir yarık bulur. Bu kişi seni düşündüğünde sadece senin yüzünü görmez. Kendi hayatını, kendi geleceğini ve kendi korkularını da sorgular. Ben buna hazır mıyım? Bu bağın getireceği sorumluluğu taşıyabilir miyim? Ya yanlış yaparsam? Bu sorular onun adımlarını yavaşlatıyor olabilir ama asla durduramaz. Çünkü bilinçaltı kararını çoktan verdi. Bilinç sadece bu tebliği geciktiriyor. Onun davranışlarındaki o küçük, görünmez ama hayati detayları hatırla. Sen konuşurken dünyadaki tek insan senmişsin gibi dinlemesi, seninle ilgili en ufak, en önemsiz detayı bile aylar sonra karşına çıkarması, sen üzgünken onun huzursuzluğunu tüm odada hissetmen. Bunlar tesadüf mü olabilir? Jung der ki, insan kendisi için hiçbir kozmik anlamı olmayan birine karşı bu kadar büyük bir içsel çatışma yaşamaz. O kişi seni hayatında sadece bir durak değil, bir dönüm noktası olarak görüyor. Ama dönüm noktaları ürkütücüdür. Çünkü sonrasında ne olduğu bilinmez. Ruhsal gelişim her zaman bir krizle başlar ve aşk insanlık tarihinin gördüğü en güçlü krizdir. Kaçmak istiyor ama kopamıyor. Yaklaşmak istiyor ama cesaret edemiyor. Bu yüzden sessizliğe sığınıyor. Zamana güveniyor. Ama zaman duyguyu silmez. Sadece onu tortulaştırır ve derinleştirir. Ve derinleşen her duygu eninde sonunda yüzeye çıkmak zorunda. Şimdi merkezden dışarı çıkalım. Burada artık ne sen varsın ne de o. Burada sadece onun kendi iç sesi var. O kişi aslında sana değil, kendine cevap veremiyor. Seninle ilgili ne hissettiğini biliyor ama bu hissin onu hangi meçhule götüreceğini bilmiyor. İnsan bilmediği yoldan korkar. Ama yine Jung'un dediği gibi insanın en büyük korkusu reddedilmek değil, dönüşmektir. Çünkü dönüşmek demek eski senin ölmesi demektir. Seninle birlikteyken o kişi eski halinin artık yetmediğini görüyor. Bu yüzden kalbi hızlanırken zihni frene basıyor. Bu iç savaş onu yoruyor. Bazen kendine kızıyor, bazen seni zihninden atmaya çalışıyor. Ama hisler küçültülmez, sadece ertelenir. Ve her ertelenen duygu bir şarkıda, bir kokuda ya da gece uyumadan önceki o son saniyede bir yumruk gibi geri döner. O anlarda ego susar ve kalp konuşur. Ve kalp her zaman çok nettir. Seni ister. Ancak istemekle eyleme geçmek arasında devasa, karanlık bir boşluk vardır. Bu boşluk korkuyla doludur. Yaş farkı burada tekrar sahneye çıkar. Ama başkaları için değil, kendisi için. Kendine sorar, onun tecrübesine yetebilir miyim? Ben bu rolü taşıyabilir miyim? Bu sorular onun sevgisizliğini değil, aslında sana ne kadar büyük bir ciddiyetle baktığını kanıtlar. Çünkü insan umursamadığı bir şey için bu kadar çok düşünmez. Jung'a göre her bağ bir sorumluluktur ve bu kişi seninle ilgili ağır bir sorumluluk hissediyor. Onu hafife alamıyor, bu yüzden bir oyuna çeviremiyor. Onun mesafesi aslında sana olan saygısından ve kendi korkularının büyüklüğünden geliyor. Ama artık bir eşiğe yaklaşıyorsunuz. Sen geri çekildikçe o kaybetme ihtimaliyle yüzleşiyor. Ve bazı insanlar ancak kaybetme ihtimali boğazlarına bir düğüm gibi oturduğunda uyanırlar. Son olarak şunu hatırla. Jung der ki, insan hayatına giren herkes bir mesaj taşır. Bazıları kalmak için gelir, bazıları sadece seni uyandırmak için. Bu kişi hayatına boşuna girmedi. Yaş farkı, zamanlama, o geçilemeyen mesafeler hiçbiri tesadüf değil. Hepsi seni ve onu aynı anda olgunlaştırmak, gerçek benliğinize taşımak için var. Karar anı sessizdir. Büyük uyanışlar bağırarak gelmez. O içten gelen netlik bu kişide oluşmaya başladı bile. Kafasındaki sorular bitmemiş olabilir ama kalbi artık rotayı belirledi. Şunu biliyor. Eğer şimdi adım atmazsa seni sonsuza dek kaybedebilir. Bu yüzden önümüzdeki süreçte bir kırılma görmen çok olası. Bir mesaj, bir arama ya da beklenmedik bir temas. Ama bu kez dürüst,
savunmasız ve her zamankinden daha gerçek. Sana düşen tek şey beklerken kendi değerinden tek bir gram bile oda vermemek. Kendi ışığını söndürmeden o dengede kalmak. Eğer bu hikaye senin ruhuna dokunduysa bil ki bu sadece bir video değil, senin iç dünyandaki o görünmez bağın bir yankısıdır.